Hadi kolay gelsin sana Aras abim. Hadi abi ne olur kalk. Daha 17 yeni bölümde neler olacak? Son birkaç bölümdür dizinin temposu açık şekilde düşmeye başladı. Bazı sahneler gereğinden fazla uzadı. Aynı meseleler farklı cümlelerle tekrar tekrar önümüze getirildi. Ve dizinin merkezindeki büyük sır bir türlü ilerlemedi. Ancak merak etmeyin, senaristlerin de izleyiciden gelen bu tepkileri fark ettiğini ve yeni bölümlerde duruma müdahale edeceğini düşünüyorum. Artık olayların daha hızlı ilerlediği, karakterlerin sürekli aynı yerde dönüp durmadığı ve dengelerin birer birer değiştiği bölümler izleyeceğiz. Detaylı analiz videomuza başlamadan önce Aras artık kardeşine kavuşsun isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca yorumlar kısmına en sevdiğiniz daha 17 karakterini yazmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Son bölümde Aras'ın sınırları zorlaması ve asla yapmaması gereken hamleleri yapması, her ne kadar kardeşine ulaşma sürecini hızlandırsa da, çevresindeki insanlar tarafından yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Aras artık kontrollü ilerleyen biri olmaktan çıkıp, hedefine kilitlenen ve önüne geçen engelleri aşmaya çalışan birine dönüşüyor. Bu onun açısından büyük bir ilerleme gibi görünse de, yapacağı yanlış bir hamle, bütün planlarını dağıtabilir. Çünkü karşısında yalnızca geçmişten gelen bir sır yok. Bana kalırsa dizi bir süre daha Aras'ın gerçekleri tamamen öğrenmesini engelleyecek. Aras, Teoman'ın kardeşi olduğunu yeni bölümde de öğrenemeyebilir. Çünkü dizinin ana çatışması neredeyse tamamen bu sırrın üzerine kuruldu. Bu gerçek ortaya çıktığı anda yalnızca Aras ve Teoman'ın hayatı değişmeyecek. Diğer karakterler arasındaki bütün dengeler de alt üst olacak. Ben burada en çok Aras'ın değil, Teoman'ın vereceği tepkiyi merak ediyorum. Aras yıllardır kardeşini aradığı için gerçeği öğrendiğinde ona sahip çıkmaya hazır olacaktır. Teoman ise böyle bir bağı kabul etmekte zorlanabilir. Büyük ihtimalle ilk başta Aras'ı önemsemeyecek. Hatta kan bağımız olabilir. Ama sen benim abim değilsin diyerek araya sert bir mesafe koyacaktır. Ancak bu ilk çatışmanın uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Teoman zamanla Aras'ın ona zarar vermek için değil, onu korumak için yanında olduğunu anlayacak. Özellikle Hakan ve Şebnem'in yaptıkları ortaya çıktıkça Teoman'ın bakış açısı değişecektir. Aras'ın yıllardır yalnızca kardeşine ulaşmak için verdiği mücadeleyi öğrendiğinde öfkesinin yerini önce merak, sonra da güven alacaktır. İlk başta birbirlerine tamamen zıt iki karakter gibi hareket edecekler. Leyla ve Aras aşkı da yeni bölümlerde daha belirgin hale gelmeye başlayacak. Son bölümlerde ikili arasında verilen küçük bakışmaların ve yarım kalan konuşmaların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Senaristler bu ilişkiyi doğrudan başlatmak yerine yavaş yavaş hazırlıyor. Aras'ın sert ve mücadeleci tarafının yanında Leyla'nın daha dengeli tavrı ikili arasında güzel bir uyum başlatabilir. Tabii bu ikilinin hemen çok yakın olması mümkün değil. Aras'ın hayatında çözmesi gereken çok büyük sorunlar var. Kardeşini bulma mücadelesi, geçmişte yaşananların hesabı ve Hakan'la karşı karşıya gelmesi onun bütün dikkatini dağıtıyor. Diğer tarafta Leyla'nın ailesinin Aras'la olan sorunları da ilişkinin önündeki en büyük engellerden biri olacak. Leyla Aras'a karşı duygularını kabul etse bile ailesiyle Aras arasında kalabilir. Yeni bölümlerde Leyla'nın Aras'tan uzak durmaya çalıştığını bile görebiliriz. Diğer tarafta bizi heyecanlandıran bir başka çift adayı var. Teoman ve Deniz. Bu ikilinin atışmaları, birbirlerine laf sokmaları ve özellikle Teoman'ın Deniz'e sürekli bulaşması izleyenleri keyiflendiriyor. Şimdilik ortada gerçek bir ilişkinin daha ilk işareti bile yokmuş gibi görünüyor. Ancak Teoman'ın Deniz'e karşı olan tavırlarının altında küçük bir ilgi olduğunu herkes görüyor. Teoman'ın şımarık ve sorumsuz tavırları devam ettiği sürece Deniz'in ona güvenmesi mümkün değil. Fakat Teoman gerçeği öğrendikçe ve ailesiyle ilgili büyük hayal kırıklıkları yaşadıkça değişmeye başlayacaktır. Bu değişim onu daha olgun ve sorumluluk sahibi birine dönüştürebilir. Deniz de Teoman'ın dışarıdan görünen tavırlarının arkasında aslında yalnız kalmış ve kendini korumaya çalışan birinin olduğunu fark edecektir. Yeni bölümlerde Teoman zor durumda kaldığında Deniz'in ona destek olduğunu görebiliriz. Belki de Şebnem ve Hakan'la yaşanacak büyük hesaplaşmanın ardından Teoman'ın yanında kalan kişi Deniz olacaktır.
Şebnem ve Hakan hakkında hiç konuşmak istemesem de mecburen biraz bahsetmemiz gerekiyor. Dizide yaşanan kötülüklerin baş mimarı olan bu ikili, yeni bölümde artık köşeye sıkıştıklarını çok daha fazla hissedecektir. Bu baskıyı oluşturacak kişi doğrudan Aras olacak. Aras henüz bütün gerçeği bilmese bile doğru noktaların çevresinde dolaşmaya başladı. Hakan bu durumun sona ermesi ve Aras'ın gerçeğe ulaşmasını engellemek için büyük hamleler yapacaktır. Fakat bu kez kurduğu planlar eskisi kadar kusursuz işlemeyecek. Aras'ın kararlılığı, çevresindeki insanların şüphelenmeye başlaması ve Teoman'ın bazı konuşmaları sorgulaması Hakan'ın hareket alanını azaltacaktır. Hakan panikle yaptığı bir hamleyle kendisini ele verebilir. Şebnem ve Hakan arasında yeni bölümde büyük bir kavga izleyebiliriz. Çünkü ikili aynı hedefe sahip olsa bile uygulanacak yöntem konusunda ayrılmaya başlayacak. Hakan daha sert ve riskli hamleler yapmak isterken Şebnem kontrolü kaybetmekten korkacaktır. Bu kavga sırasında geçmişte yaptıkları hataları birbirlerinin yüzüne vurabilirler. Bana kalırsa Teoman'ın gerçeği ilk öğrenen kişi olması dizi açısından daha etkili olacaktır. Çünkü Aras kardeşini arıyor ve her an bir gerçekle karşılaşmaya hazır. Teoman ise hayatının tamamen değişeceğinden habersiz. Şebnem ve Hakan'ın tartışmasını duyduğu anda önce söylenenleri yanlış anladığını düşünebilir. Ardından kendi başına araştırma yapmaya başlayacak ve parçaları tek tek birleştirecektir. Gerçeği öğrendiği halde Aras'a hemen söylemeyecektir. Yurdun kapanması Aras'ı ve arkadaşlarını zor durumda bıraktı. Bu mesele ilk başta ana konudan bağımsız gibi görünse de Aras'ın liderlik yönünü göstermek için kullanılacaktır. Arkadaşlarının dağılması, kalacak yer sorunu yaşaması ve geleceklerinin tehlikeye girmesi Aras'ı yeni bir mücadeleye sokacak. Ancak bu sorun ne kadar büyük görünürse görünsün çözülecektir. Aras yalnızca kendi sorunlarıyla ilgilenen biri olmadığını bir kez daha gösterecektir. Daha 17 reytinglerde şu an için iyi bir seviyede ilerliyor. Yaz döneminde başlayan birçok dizi kısa sürede ekranlara veda ederken daha 17'nin kendisine ait bir izleyici kitlesi oluşması önemli bir avantaj. Ancak dizinin bu başarısını devam ettirebilmesi için konuların biraz daha hızlı ilerlemesi gerekiyor. Sürekli aynı sırrın etrafında dönmek izleyicinin heyecanını zamanla azaltabilir. Özellikle kış sezonunda güçlü dizilerin başlamasıyla rekabet çok daha sert hale gelecek. Daha 17'nin bu mücadelede ayakta kalabilmesi için artık savunmada kalmak yerine doğrudan saldırıya geçmesi gerekiyor. Karakterlerin net taraf seçmesi ve gereksiz tekrarların azalması diziyi çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır. Yazın başlayan Daha 17 dizimiz doğru hamleler yaparsa kış aylarında da yoluna devam edebilir. Bence asıl büyük kırılma da tam da burada yaşanacak.